Genel göreliğin sonuçları iki konu açısından bizi tüm alan kuramlarından farklı özelliklere götürür. Birincisi kütle çekimin uzayda bir başlangıç ve bir son gerektirdiği. İkincisi de kütle çekimin kaba tanelilikten kaynaklanmayan yapısal bir kütle çekimsel entropiye sahip olmasıdır. Kütle çekim belirli bir uzay zaman içerisinde etkileyen diğer alanların tersine içinde etki yaptığı uzayı şekillendirmektedir. Zamana bir başlangıca sahip olma olasılığını veren de bu özelliktir. Kütle çekimsel entropinin ortaya çıkmasına yol açan da budur. Tekillikler ve kara delikler üzerine geliştirilen en önemli teknik, uzay zamanın global nedensellik yapısını incelemektir. M uzay zamanının P'den geleceğe yönelik zamansal eğrilerle ulaşılabilecek tüm noktalar kümesi I artı P olsun. I artı P'ye P'de olanlardan etkilenebilecek bütün olaylar kümesi olarak bakılabilir. Eğer artı işareti yerine eksi yazılırsa gelecek geçmiş olur ve buna benzer tanımlamalar yapılabilir. Bir S kümesinin geleceğinin sınırını gösteren I artı S'yi ele alırsak, bu sınırın zamansal olamayacağını görmek oldukça kolaydır. Zira öyle olsaydı sınırın hemen dışındaki bir Q noktası, hemen içindeki bir P noktasının geleceğinde olurdu. Geleceğin sınırı S kümesinin kendisi istisna edilirse uzaysalda olamaz. Çünkü bu durumda bu sınırın hemen geleceğindeki bir Q noktasından geçmişe yönelik her eğri sınırı geçecek ve S'nin geleceğini terk edecekti. Bu ise Q'nun S'nin geleceğinde olduğu gerçeğiyle çelişmektedir. Bu nedenle geleceğin sınırının S kümesinin kendisi dışında boş olduğu sonucu elde edilir. Eğer Q geleceğin sınırı içinde fakat S'nin kapanışı içinde değilse, sınırda bulunan Q'dan geçen geçmişe yönelik boş jeodezik parça vardır. S'nin geleceğinin sınırı, sınırda bir gelecek son noktası bulunan ve diğer bir üreticiyi kestiği takdirde geleceğin içine giren boş jeodezikler tarafından meydana getirilir. Öyle uzay zamanlar bulunabilir ki bunlarda bir S kümesinin geleceğinin sınırının üreticileri S'yi hiç kesmezler. Böyle üreticilerin geçmiş uç noktaları olamaz. Bunun basit bir örneği yatay bir doğru parçası çıkartılmış bir Minkowski uzayıdır. S'nin geleceğinde olmayan fakat çizginin hemen geleceğinde olan noktalar vardır. S'nin geleceğinin sınırının geriye yatay doğrunun sonuna giden bir üreticisi vardır. Fakat yatay doğrunun uç noktası uzay zamandan çıkartıldığı için sınırın bu üreticisinin geçmişe ait bir uç noktası yoktur. Geleceğin sınırının her üreticisinin küme üzerinde geçmiş bir uç noktası olduğunu göstermek için nedensel yapı üzerine bazı global koşullar koymak gerekir. En kuvvetli ve en önemli koşul global hiperboliklik koşuludur. Bu koşullar şu şekilde verilebilir. Açık bir U kümesinde U içindeki her P ve Q nokta çifti için P'nin geleceği ile Q'nun geçmişinin ara kesitinin kapanışı kompaktisi. İkinci olarak U üzerinde kuvvetli nedensellik geçerli ise, yani U içinde kapalı zamansal eğri yoksa. U kümesi global olarak hiperboliktir. Global hiperbolikliğin fiziksel önemi U için bir epsilon t, Cauchy yüzeyleri ailesinin varlığını ifade etmesindendir. U'da ne olacağı Cauchy yüzeyi üzerindeki verilerden öngörülebilir ve global olarak hiperbolik olan bir ard alan üzerinde uygun özelliklere sahip bir kuantum alan kuramı formüle edilebilir. Global hiperbolik olmayan bir ard alan üzerinde kuantum alan kuramının formüle edilip edilemeyeceği konusu açık değildir. Global olarak hiperbolik bir uzayda bir zamansal veya boş eğri ile birleştirilebilen herhangi bir nokta çiftini birleştiren maksimum uzunlukta bir jeodezik vardır. Uzay zaman ele alındığında bazı kabuller altında içindeki herhangi iki noktayı birleştiren her jeodezik üzerinde eşlenik noktalar bulunan global hiperbolik bir bölgenin varlığı gösterilebilir. Bunun ortaya çıkardığı çelişki, tekil olmayan bir uzay zaman tanımı olarak alınan jeodezik tamlık kabulünün yanlış olduğunu gösterir.
Uzay zamanda eşlenik noktalar bulunmasının nedeni kütle çekimin çekici bir kuvvet olmasıdır. Bu uzay zamanı öyle bir şekilde eğriltir ki komşu jeodezikler birbirinden uzaklaşmaz. Aksine birbirlerine doğru eğrilirler. Bu durum Raychaudhuri-Newman-Penrose denkleminden görülür. Jeodeziklerin ortalama yakınsama oranı P büyüklüğü ile kayma da sigma ile gösterilmektedir. RAB-IAB terimi jeodeziklerin yakınsaması üzerine maddenin kütle çekimsel etkisini gösterir. Eğer madde zayıf enerji koşulunu sağlarsa Einstein denklemleri dolayısıyla bir referans sisteminde enerji yoğunluğu sıfır olamaz. Zayıf enerji koşulunun sağlandığını, bir P noktasından başlayan boş jeodeziklerin tekrar yakınlaşmaya başladığını ve eğriliğin pozitif eğrilik gibi bir değer aldığını varsayalım. P'den geçen sonsuz yakın boş jeodezikler Q'da kesişir. Bu demektir ki Q noktası onu P'ye bağlayan boş jeodezik gamma boyunca P'ye eşlenik olur. Gamma üzerinde eşlenik Q noktasının ötesindeki noktalarda gamma'nın P'den geçen zamansal bir sapması vardır. Bundan dolayı gamma eşlenik Q noktasının ötesinde P'nin geleceğinin sınırında bulunamaz. P'nin geleceğinin sınırının üreticisi olan gamma'nın gelecek uç noktası vardır. Zamansal jeodezikler içinde her zamansal vektör IA için RAB, IAIB'nin negatif olmasını önlemek adına kuvvetli enerji koşulunun sağlanması gerekir. Kuvvetli enerji koşulu geçerli ise ve P'den geçen zamansal jeodezikler tekrar yakınlaşmaya başlarsa P'ye eşlenik olan bir Q noktası vardır. Normal olarak bir uzay zaman tekilliği, eğriliğin sınırsız büyük değer aldığı bir bölge olarak düşünülür. Ancak bu tanımın sorunu tekil noktaları dışarıda bırakarak geri kalan manifoldun tüm uzay zaman olduğunun söylenebilmesine imkan vermesidir. Tekilliği tanımlayacak olursak zamansal veya boş jeodezikleri tam olmayan fakat daha büyük bir uzay zaman içine yerleştirilemeyen uzay zaman parçasıdır. Sonlu zaman içinde tarihin başlangıcı veya sonu olan parçacıkların var olduğunu yansıtır. Tekillik teoremi koşulları ilk olarak enerji koşulu, ikincisi nedensel yapı üzerinde kapalı bir zamansal eğri olamayacağı şeklinde globallik koşulu, üçüncüsü ise bir bölgeyi tutacak kadar kuvvetli kütle çekim koşulu. Bu üçüncü koşul farklı şekillerde ifade edilebilir. Bunlardan birisi evrenin uzaysal kesitinin kapalı olduğu şeklindedir. Zira bu durumda dışarıya kaçabilecek bir bölge olması söz konusu olamaz. Diğer durum kapalı bir tutuk yüzeyin var olması halidir. Bu ona dik olarak hem içeri giren hem de dışarı çıkan boş jeodeziklerin yakınsadığı kapalı bir yüzeydir. Normal olarak bir Minkowski uzayında küresel bir iki yüzey varsa içeri giren boş jeodezikleri yakınsadığı halde dışarı çıkanlar ıraksar. Bir yıldızın çökmesi halinde kütle çekimsel alan o kadar kuvvetli olur ki ışık konisi içeriye doğru kıvrılır. Bu hatta dışarı giden boş jeodeziklerin yakınsadığı manasına gelir. Gelecek koşu ufkunu D artı S olarak kendinden geçerek geçmişe doğru yönelen her zamansal eğrinin S'yi kestiği Q gibi noktaların oluşturduğu bölge olarak tanımlayabiliriz. Kaşı ufku S üzerindeki verilerden hareketle belirlenebilecek uzay zaman bölgesidir. H artı S denilen bir gelecek sınırına sahiptir. Kaşı ufku da bir noktanın geleceğinin sınırı için kullanılan argümanlara benzer şekilde geçmişte uç noktaları olmayan boş jeodezik segmentler tarafından üretilir. Kaşı ufku üzerinde hiçbir nokta çifti birbirinden zamansal olarak ayrılmaz. Uzay zamanın zamansal olduğu ve boş jeodeziksel olarak tam olmadığı sonucuna varılır. Diğer bir ifadeyle tekillik vardır. Teoremler iki durumda da tekillik öngörmektedir. Biri yıldızların ve diğer büyük cisimlerin gelecekte kütle çekimsel çökmesinde ortaya çıkacaktır. Böyle tekillikler tam olmayan jeodezikler üzerinde hareket eden parçacıklar için zamanın sonunu oluşturur. Tekilliklerin öngördüğü diğer bir durum ise geçmişte ve evrenin şimdiki genişlemesinin başlangıcındadır. Tekillikler öngörmesi klasik genel görelilik kuramının tamamlanmamış bir kuram olduğunu yansıtır. Tekil noktaların uzay zaman manifoldundan kesip çıkarılmaları gerektiği için oralarda alan denklemleri tanımlanamaz ve tekilliklerden de ne çıkacağı önceden kestirilemez. Geçmişteki tekillikler için bu problemle uğraşmanın tek yolu kuantum kütle çekimini ele almaktır.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.